Bu hafta yine birazcık NFT konuşacağız. Kanalı hepten böyle NFT kanalına çevirmek istemiyorum ama o videolardan da çok fazla abone geldi ve onların sorduğu temel bir soru vardı. Gerek YouTube'dan gerek Instagram'dan bana yazdıkları özel mesajlarda. O yüzden bu hafta hangi sanatçı için hangi platformun daha uygun olduğunu konuşacağız. Bunu yaparken de genel olarak NFT piyasasına birlikte bakarak başlayalım istiyorum. Çünkü bu soruya cevap vermemizi oldukça kolaylaştıracak. Geçen videolardan bir tanesinde size Crypto Art Pulse diye bir siteden bahsetmiştim. Genel bu piyasada neler olup bittiğini takip edebilmeniz için. Bu hafta bir başkasından da bahsedeceğim. CryptoArt.io. Bu size genel olarak NFT piyasasında ne olup bittiğine dair hakikaten geniş bir resim veriyor. Ben esasen bunun en çok arttığı, en böyle işte ilginin arttığı dönemlerden bahsedeceğim bugün. Tarihleri hep dikkat ederseniz bir ay geriden olacak. Yani mesela Kasım 1 yazan tarih aslında Ekim ayı satışlarını gösteriyor. Bir o notu düşeyim. Şimdi baktığınız zaman aslında 2020'nin sonunda 2020 Ekim civarında bir artış başladığını görüyorsunuz. İlgi ve satışların burada arttığını görüyorsunuz. İşte Ekim, Kasım, Aralık aylarında iyice yükseliş başlıyor. Ocak ve Şubat 2021 itibariyle de peak yapıyor zaten. En üst noktasına geliyor. Mart ayında da birazcık bir düşüş olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu resim bize genel olarak ne anlatıyor? Biraz ondan bahsedelim istiyorum. Çünkü NFT piyasası da dönüşüyor bir yandan. Bu o yüzden önemli bence. İlk başta yani 2020'nin sonlarında NFT piyasası şöyle bir yerdi. Az sayıda ama kripto parayla haşır neşir olan ve uzun vadeli yatırım fikriyle haşır neşir olan bir takım yatırımcılar vardı. Bunlara al yat yatırımcısı diyebiliriz. Çünkü hemen hızlı para kazanmak peşinde değillerdi. Çok uzun soluklu yatırım yapıyorlardı. Ve burada işte az sayıda sitede yine çok fazla sayıda olmayan sanatçı ve esere yatırım yapmaya başladılar. Bunlar aslında işte billboardlarda görmeyeceğiniz sanatçılardı. Normalde dijital sanat üreten ama eserine değer biçmekte zorlanan sanatçılardı. Dolayısıyla bu teknoloji sayesinde işte yatırımcılarıyla buluştular ve bir takım satışlar yapabildiler. Buradan para kazanıldığını gören ve bu NFT teknolojisinin önemli bir teknoloji olduğunu anlayan bazı farklı alanlardaki sanatçılar bu süreci görüp bu NFT işine girdiler. Bunun sonucu şu oldu, işte Snoop Dogg, A$AP Rocky, Eminem gibi sanatçılar NFT yapmaya başladılar. Bunun nasıl etkileri oldu? Dışarıdan bakınca bu alanda çok para döndüğünü gören bazı kısa vadeli oyuncular, kısa vadeli yatırım yapmak isteyen alsat oyuncuları buraya geldiler. Oysa Snoop Dogg gibi insanların hayatlarının geri kalanında NFT yapmayacağı belliydi. Fakat işte böyle bir güzel yanı oldu. Bir takım yeni, daha kısa vadeli yatırım yapmak isteyen insanları buraya çektiler. Bu aşağı yukarı aslında Şubat ayında gördüğünüz peak'i, o zıplamayı yaşatan temel dinamik bu. Keza yine aynı şekilde o Beeple'ın yaptığı büyük satışlarda bu büyük satış şeyini, Şubat'taki peak'i birazcık açıklıyor. Şimdi birazcık sular durulmaya başladığını görebiliyoruz. İşte zaten Mart ayında satışların da piyasa hacminin de düştüğü görünüyor. Bu neyi ifade ediyor? Bu birkaç bir şey ifade ediyor. Birincisi tabii bu süreçte sadece yatırımcı sayısı artmadı. Sanatçı sayısı da çok arttı. Dolayısıyla çok fazla sanatçının olduğu bir piyasadan bahsediyoruz. Fakat yatırımcıların hepsi artık uzun vadeli yatırım yapan insanlar değil, daha kısa vadeli yatırım yapan insanlar çokça var. Dolayısıyla artık eskisi gibi sanattan anlayan insanların az tanınmış sanatçılara yatırım yapıp uzun vadede işte para kazanacaklarını düşündükleri bir tablo yok. Daha kısa vadede para kazanmak isteyenlerin çok olduğu bir tablo var. Bunun sonucu da polarizasyon. Piyasada bir polarizasyon oluyor. O da ne demek? Daha kısa vadeli oyuncular, alsat oyuncuları bütün alana bakıp kim yeni sanatçılar, genç sanatçılar, yeni üretenler onlardan alıp uzun vadeli bakacaklarına işte en çok satan ilk 10 sanatçıdan eser alıp onu kısa vadede çevirmeye, onu kısa vadede satmaya çalışıyorlar. Bir yandan da yeni çok fazla sanatçı giriyor. Bunun sonucu aşağıda şişen bir yeni sanatçı girişi var ama onlar istedikleri gibi satış yapamıyorlar. Yukarıda da giderek satış rakamları büyüyen işte 10-20 tane sanatçı var. Şu anda piyasada birazcık böyle bir durum var. Tabi bu demek değil ki NFT'nin sonu geldi, bitti. Öyle bir şey değil. Bir noktada tabii ki normalize olacaktı zaten piyasa. Bundan sonraki süreçte muhtemelen ya yatırımcı sayısı biraz daha artacak veya işte daha uzun soluklu yatırımcılar olacak. Ya esas odağı NFT olmayan sanatçılar birazcık uzaklaşacaklar buradan. Esas işte dijital sanatçıların daha fazla kaldığı bir senaryoda olacağız.
Ama NFT'nin geleceğinde kendinize yer görüyorsanız az çok, gelin bakalım size en uygun yer, en uygun buraya girmek için platform hangisi? Şimdi baktığımız zaman en çok satışın yapıldığı yer Nifty Gateway. O yüzden orayla başlayalım istiyorum. Nifty Gateway daha çok dijital sanat eserleri, yani dijital ağırlıklı görsel eserler ve looplar, videolar üreten insanlar için bence uygun. Çok fazla fotoğraf odağı yok. Nifty Gateway'in bir ilginç yanı, kredi kartıyla ödemeye insanları yönlendiriyor olması. Diğer platformların çok önemli bir kısmı Ethereum üzerinden ödemenin çok kolay olduğu platformlar. Ama Nifty Gateway'de Ethereum ödemek isterseniz bu esasen daha da zorlaştırılmış bir süreç. O yüzden daha kısa vadede hemen alışveriş yapmak isteyenleri, daha işte bu kripto paralara alışık olmayan insanların kolay alışveriş yapabildiği bir site. Bence büyük hacmini açıklayan şeylerden bir tanesi de bu. Buraya bunların hepsi, bugün konuşacaklarımızın hepsi kürasyonlu siteler. Burada öyle başvurarak bir satış yapabiliyorsunuz, buraya girebiliyorsunuz. Ama düşünülmesi gereken, mutlaka başvurulması gereken, eğer dijital sanat üretiyorsanız, platformlardan bir tanesi. İkinci değineceğim platform bugün Foundation. Foundation diğer Nifty'den biraz daha farklı. Community tarafı biraz daha ağır bir platform. Burada hangi eserin öne çıkacağında community'nin biraz daha işte like'larıyla vesaire daha fazla söz sahibi olduğu bir yer. Daha düşük edisyonlar, bir edisyon görüyorum ben çok sıklıkla. Daha üstünü hiç görmedim Foundation'da. Dolayısıyla daha bir edisyon. Fiyatlar biraz daha düşük burada. Ama bu en çok satış yapılan platformlardan bir tanesi hacim olarak. Daha ziyade looplar, işte dijital eser ağırlıklı burası da. Fakat yine tablo, resim, sulu boya vesaire gibi eserlerde bulmak mümkün burada. Foundation'ın yine zaman içinde müzik tarafının da gelişeceğinden bahsediliyor. Henüz daha bu konuda bir adım yok ama yakın zamanda böyle bir şeye bir adım atacakları söyleniyor. Değineceğimiz üçüncü platform bugün SuperRare. SuperRare'ın esas özelliği, çıkış şiarı her eserden bir tane olmasıydı buranın da. Çok sıkı bir kürasyon süreciyle seçiyorlar burada eser satan sanatçıları. Fakat zaman içinde bir şekilde eski o havalı hallerini, eski rollerini kaybettiler piyasada. Bugün bence Makers Place gibi oyuncular SuperRare'ın tahtını birazcık sarsıyorlar. Fakat hala azımsanmayacak bir satış hacmine sahip ve özellikle dijital sanat eserleri üretiyorsanız, looplar üretiyorsanız mutlaka başvurmanız gereken platformlardan bir tanesi. Bugün değineceğim bir diğer platform Makers Place. Makers Place'den daha önce bahsetmiştik zaten. Benim çok sevdiğim sanatçılardan Murat Saygıner burada satış yapıyor. Demiştim daha önce onu. Keza bu süreç içinde tanıştığım Ecem Dilan Köse de burada satış yapıyor ki eserlerini burada görüyorsunuz zaten. Makers Place taşlarını iyi oynayan ve yavaş yavaş yükselen süre içinde bir platform oldu. Muhtemelen bu ivmesini koruyacak gibi görünüyor. Burası da keza mutlaka radarınızda tutmanız gereken, dijital sanat üretiyorsanız başvurmanız gereken bir yer. Yavaş yavaş Makers Place'te ayrıca fotoğraf sanatçılarını da görmeye başladım. Fakat tabii şu anda daha çok büyük isimleri davet ediyorlar. İşte Mario Testino'nun yakın zamanda bir drop'u vardı. Bu kalıcı bir şey olur mu? Fotoğraf satılmaya başlanır mı? Yoksa dijital sanat odaklı mı kalırlar? Göreceğiz. Ben fotoğraf sanatçılarına henüz daha burada yer açılacağını tahmin etmiyorum. İşte Mario Testino'da, işte başka platformdan Snoop Dogg'u davet etmesi gibi bence Makers'ın da ona karşılık yaptığı bir şeydi. Ama zaman içinde göreceğiz. Şimdi eğer siz fotoğraf üretiyorsanız, fotoğraf sanatçısıysanız nerede satabilirsiniz? Bunu satabileceğiniz bence en mantıklı yer Ephemera. Ephemera sadece fotoğraf ağırlıklı eserlere yer verilen bir platform. Bunu da daha doğrusu lens bazlı fotoğrafçılık diye tanımlıyorlar sattıkları işleri. Burada satış yapabilirsiniz. Şu anda başvuruları açık. Fiyatlar biraz daha düşük olmakla birlikte sadece lens bazlı fotoğraf veya ağırlıklı olarak lens bazlı fotoğraf sanatçıları için burası bence en ideal platform. Diğer bütün platformlarda olan büyük koleksiyoncular burada da varlar. Bir sebeple işte NFT alanında dijital sanattan giriş yaptığı ve en çok oraya para aktığı için buradaki fiyatlar biraz daha düşük. Ama düşük derken yani 0.7 Ethereum, işte bir Ethereum'un $2000 civarında olduğu bir dönemde aslında hiç de fena bir para etmiyor. Bugün değinmek istediğim son platform Portion. Portion daha küçük platformlardan bir tanesi fakat daha odaklı bir platform. Özellikle belli spesifik bir alanda üretim yapıyorsanız ona da değineceğim şimdi. Ve daha küçük olması
spesifik odaklı ise kitleniz daha bile iyi olabilir. Portion'u özellikle Marvel veya DC Universe'ten karakterler çiziyorsanız, işte Batman, Superman, Spider-Man gibi karakterleri çizmekse hoşlandığınız şey, yaptığınız şey, burası hakikaten onun için iyi bir platform. Keza aynı şekilde fiziksel sanat yapıyorsanız, yani bir tablo çiziyorsanız vesaire, burası yine bence onun için en doğru platformlardan bir tanesi. Bunu düşünebilirsiniz. Burada fiziksel sanatçılara ayrı bir yer açıyorlar. Fiziksel sanatçılar için söyleyebileceğim bir ufak not da, eğer fiziksel eserinizi NFT olarak satıyorsanız, bana kalırsa tabloyu da NFT ile birlikte göndermeyi tercih ederseniz biraz daha yüksek fiyat isteyebilirsiniz. Ama bu tabii benim naçizane fikrim. Siz başka türlü de yapmak isteyebilirsiniz. Bugün benim genel olarak değinmek istediğim platformlar bunlardı. Sorularınız olursa bana her zaman aşağıda yazabilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.